Sevgili dostlar, hepimiz fotoğraflar üzerinde çalışmayı seviyoruz. Çoğu zaman bunlar için program isteniyor. Elimizde program olabiliyor, olmayabiliyor. Ama mevcut bir imkanımız var. O da bilgisayarlarımızda, hepimizin bilgisayarlarında bulunan Microsoft Office programı. Bir fotoğrafın üzerine yazı eklemek, resim eklemek, bunları şeffaf halde göstermek mümkün. PowerPoint programı işte bu açıdan bizim için bulunmaz bir nimet. Bu amaçla bilgisayarımızın penceresine tıkladıktan sonra programlar bölümünden Microsoft Office'i buluyoruz. Microsoft Office'i bulduktan sonra klasörü görüyorsunuz. Tıkladık. Açılan alandan Microsoft PowerPoint'e giriyoruz. Tıklayalım ve programın açılmasını bekleyelim. Programımız açıldıktan sonra bu gördüğünüz kısımları arkadaşlar tıklayarak yok ediniz. Delete deyin. Bunların arka planda gözükebilir olma ihtimali mevcuttur. O nedenle bunları göstermeyelim. Şimdi boş bir sayfamız var. Biliyorsunuz Microsoft Office PowerPoint bizler için sunu hazırlama, herhangi bir dersle ilgili konu hazırlama amacıyla kullandığımız çok güzel bir program. Müzikler ekleyebilir, slaytlar hazırlayabilirsiniz, sunumlar hazırlayabilirsiniz. İster bunları otomatik halde seyretme imkanı veya siz anlatırken sırayla veya belirli bir sürelere göre görüntülemesi. Yani tüm bu özellikleri veren bir program. Muhteşem bir program. Bu programın pek uygulanmayan veya çok dikkat çekmeyen bir uygulaması da fotoğraf efektleri üzerinde fotoğraflar üzerine başka fotoğraflar veya yazılar ekleyerek bunları şeffaflaştırma özelliğinin olması. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki bir fotoğrafımız var. Örneğin bir yerden kimliğimizi istediler. Kimliğinizin fotokopisini istediler. Vereceksiniz ama bunun başka bir işler içinde kullanılmasını istemiyorsunuz. Dolayısıyla o resminizin veya diyelim ev tapusu veya arabanızın bir belgesi yani resmi bir şeyi bir yere verirken başka işlerde kullanmaması amacıyla altına işte şu iş için verilmiştir şeklinde bir ibare koymak istiyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki örneğin eklediğim ben tapu yerine bir resim, bende olan resimlerden bir tanesini koyayım. Tapu resmi bulamam belki şu anda ama örneğin şurada bir resim var. Ne var işte ördek için demiş bir çizgi resim var. Bunu köşeye getirerek önce sayfamın tamamına yerleştiriyorum rahat anlayabilmeniz için. Şu anda resmi sayfamın tamamına getirdim. PowerPoint'in güzel bir yanı aynı zamanda burada fotoğrafı büyütürken onun çözünürlüğünü de beraberinde büyütmesi. Yani güzel bir orijinal büyütme sağlamış oluyor. Şimdi arkadaşlar fotoğrafımızı ekledim. Buraya kadar bir sorun yok. Ama ben bu fotoğrafa bir yazı eklemek istiyorum. Fakat o yazı ister görünür yapayım, isterse şeffaf halde olsun. Bu bana bağlı. Bunun için diyelim ki görünür bir yazı yazmak istiyorum. İstersem buradan ekle kısmına tıklarım. Normal bir yazı yazabilirim veya WordArt yazayım diyelim. Buradan WordArt'tan yani güzel şekilli bunlar çünkü 3 boyutludur aynı zamanda. Olanlarına göre gölgeli işte vesaire ona göre bakarsınız. Örneğin şunu beğendim. Ve buraya diyorum ki telefon aboneliği içindir. Örneğin bu fotoğrafın ben kimliğimi verdim ve istiyorum ki bunu oraya verirken altında böyle bir yazı çıksın. Başka bir amaçla kullanılmasın. Şimdi bu şekilde yazdığım zaman çok güzel bir yazı. Tamam iyi güzel de arkadaşım. Şimdi bu yazıda sıkıntımız şu. Bu yazı arkadaki bazı şeylerin görünmesini engelleyecektir gördüğünüz gibi. Denk gelen kısımları. Yani bazı çünkü o resim olmayacağı için. Ben bunun şeffaf halde olmasını istiyorum. O halde yazımı seçtim. Faremle sağ tıkladım. Metin efektlerini biçimlendir kısmına tıkladım. Buraya geldikten sonra
Şunu da yana alayım. Rahatlıkla görebilin. Yazıma dikkat ediniz arkadaşlar. Buradan metin dolgusu kısmına geliyorum. Metin dolgusu kısmına geldiğim zaman buradan düz dolguyu seçiyorum. Yazımın rengini belirliyorum. Hangi renk olmasını istiyorsam. Genellikle nedir? Bu tür dolgularda kabartma gözüksün diye biraz şeffaf renk kullanılır. Siz başka renk de kullanabilirsiniz. Önemli değil. Sonra saydamlık kısmına geliyorum. Saydamlık kısmını alt taraftaki yazıları engellemeyecek şekilde ne yapıyorum? Getiriyorum. Şimdi buradaki çizgi karakterin şekline bakarsanız çizgileri, gömleğinin cepleri vesaire hiçbir şekilde etkilenmedi. Kapat dediğim zaman, boşa tıkladığım zaman bu yazı artık şeffaf bir haldedir. Yani sizin yazılarınızın görülmesini engellemeyecektir. Ben bu yazıyı istediğim yere alıp yine ne yapabilirim? Taşıyabilirim sevgili dostlar. Tamamen şeffaf hale getirildi. İstediğim yere taşıyabilirim, istediğim yere koyabilirim. Üzerinde değişiklik yapmak istediğim zaman yine sağ tıkladım, yazıyı seçtim. Metin efektlerini biçimlendir dedim. Metin dolgusuna tıkladım. Saydamla bu kez ne yapabilirim? Düşürebilirim. Şu anda dikkat ederseniz bakın bu yazının normal görünüşü. Biraz önceki ise geri alıyorum. Bakın normal görünüşü bu. Bu ise şeffaflaştırılmış hali. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam güzel de şimdi bunu silelim. Bunu silelim şimdi. Hocam güzel de ben buraya bir arka planda bir yazı olsun istiyorum. Mesela bir şiir yazdım veya bir metin yazdım. Direkt ben dikkat çekmesin ama arkada silüet halinde gözüksün istiyorum. Peki. O zaman yine ekle diyorum. Metin kutusuna tıklıyorum. Ve metnimi yazmaya başlıyorum. Rastgele basıyorum tuşlara arkadaşlar. Dikkatini çekiyorum. Bakın metin kutumu yalnız seçim alanı yapmadığım için metin kutum biraz geniş oldu. Şöyle alanını belirleyin. Bu alanda yazılsın sadece. Evet. Gördüğünüz gibi bol miktarda yazmaya çalışıyorum. Yani rastgele tuşlara basıyorum arkadaşlar. Bilerek basmıyorum. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi bakın bu kadar bir yazı yazdım. Ve bu yazıyı alıp istediğim yere taşıyorum. İstiyorum ki hatta metin kutusunu biraz daha genişleteyim. Şu karakterleri de biraz uzatayım. Bakın ne kadar geniş bir yazı yazdım. Dikkat ediniz. Evet. Şu iki karakteri silelim artık. Şimdi bu yazdığımız yazıyı normalde boşa tıkladım şu anda. Dikkat ederseniz çirkin bir görüntü arz etti. Yani vereceğiniz bir kimlik tapunun üzerinde böyle bir yazı görüldüğü zaman hiçbir kurum kabul etmez. Veya bir şiir yapmak istiyorsunuz. Bir resmin arka planında bir şiir görünmesini istiyorsunuz. O zaman geliyorum. Metin kutusunun içerisindeki yazdığım yazının son karakterinden itibaren seçiyorum. Seçtikten sonra metin efektlerini biçimlendir kısmına tıklıyorum. Ve metin dolgusuna geliyorum. Dolgu yok olarak işaretlediğim zaman arka kısımda kapatırsam yazının arka plana düştüğünü görebilirsiniz. Bu nedenle seçerken metin efektlerini tekrar biçimlendire tıklıyorum. Düz dolgu olarak seçeceksiniz. Metin dolgusuna tıkladım. Düz dolgu olarak seçeceksiniz. Yazımın rengini buradan belirleyebilirim. Şu anda siyah kalsın istemiyorum. Şimdi yazımızı şeffaf halde olmasını sağlamak için saydamlık kısmını yazıya bakarak ayarlıyorum. Ne kadar şeffaf olmasını istersem o kadar orada duracağım. Şu anda bu şekilde şeffaf olması yeterli diyorum. Kapattım ve boşluğa tıkladım.
Gördüğümüz gibi resmimiz gayet net biçimde, görünür biçimde görünmekte. Yazılar ise arka planda silüet halinde gözükmekte. Gayet rahat olarak belli. Peki hocam, buna bir de resim ekleyebilir miyiz? Bunun üzerine bir de yine böyle resim ekleyip onu da silüet halinde göstermek istiyorum. Tabii ki. O zaman tekrar bakın, şu anda silüet halinde bir yazı ekledim zaten. Boşluğa tıkladım artık. İkinci bir resim ekleyeceğim. Örneğin kendi fotoğrafımı ekleyeceğim. Ekle diyorum. Resime tıklıyorum. Kendi fotoğrafımı seçtim. Ekle dedim. Getirdim. İstediğim kadar resmi büyüttüm. Bakın bu kadar resmi büyüttüm. Şimdi dikkat ederseniz arkada resim gözüküyor mu? Diğer manzara fotoğrafı ne oldu? Engellenmiş oldu. Yazı gözüküyor mu? O da engellenmiş oldu. O halde ne yapacağım? Resmi şeffaflaştıracağım. Bunun için resim biçimlendire giriyorum. Çizgi rengini çizgi yok olarak görüyorum. Dolguya tıklıyorum. Dolgu kısmında direkt resmi seçtiğim için sevgili dostlar, benim çalışma yapmamda sıkıntı yaratacak. O halde ben resmimi geri alıyorum. Şu anda resmi geri iptal ediyorum eklemesini. Baştan yapıyorum. Ekle diyorum. Ekledikten sonra şekiller tıklıyorum. Resmin bir şeklin içine koymak istiyorum. Örneğin şeklin resmimi kare olarak göstermek istiyorsam ve dikdörtgen olarak buna tıkladım. O şekli buraya çiziyorum. Bakın, büyüklüğünü kendim belirliyorum. Kare veya dikdörtgen fark etmez. Şu anda gördüğünüz gibi arkada hiçbir şey gözükmüyor. O halde bunu yaptıktan sonra biçime geliyorum. Biçime geldikten sonra şekil dolgusuna tıklıyorum. Buradan resmi seçiyorum ve şimdi kendi resmimi ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi resmimi ekledim arkadaşlar. Ama biraz önce olduğu gibi gördüğünüz arkadaki yazılar yok oldu. Yani yok olmadı aslında. Bu resim onların önüne geçti. Manzaranın önüne geçti. O halde ne yapmamız lazım? Bu şeklin şeffaflaştırmamız lazım. Fareyle resmin üzerine sağ tıklayıp resim biçimlendire tıklıyorum. Resim biçimlerine tıkladıktan sonra öncelikle çizgi rengini çizgi yok olarak ayarlıyorum. İşaretliyorum. Sonra dolguya giriyorum ve dolguda en altta saydamlık kısmına basılı tutarak, faremle basılı tutarak yavaş yavaş ilerletiyorum. Ne kadar saydam olmasını istiyorsam oraya kadar devam ediyorum. Dikkat ederseniz şu anda bakın, resmin orijinali bu. Saydamlığı verdikçe arkadaki manzara ve yazılar ne olmaya başladı? Görülmeye başladı. Şu şekilde olmasını istiyorum ve bıraktım. %85'e kadar saydam yaptım ve bıraktım. Kapattım, boş bir alana tıkladım. Gördüğünüz gibi normal bir fotoğrafın içerisine hem yazı ekledik ki resmin bütünlüğünü de bozmadık, hem ikinci bir resim ekledik ki yine ne yazı görülmesini engelledik ne de resmin görülmesini engelledik. Böylelikle artık bu çalışmanızı ne yapabilirsiniz? İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken dosya farklı kaydetten bunu PowerPoint sunusu olarak değil de JPEG değişim biçimi olarak kaydederseniz masa üstünü seçin ve kaydet deyin.
her slaytımı vermek istiyorsun. Yalnızca geçerli slaytı seçiyoruz ve kapattık. Sunum için yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Hayır. Kaydetmiyoruz. Şimdi burada sunumumuz burada bakın. Resim olarak kaydedildi. 2 kere tıklayalım. Umarım doğru programda açar. Yanlış programda açtı bir dakika arkadaşlar. Sağ tıklayın. Çünkü benim şu anda bir resim görüntüleme programım eksik. O yüzden bunu diyelim ki Windows fotoğraf görüntüleyicisinde aç diyeyim. Bakalım şimdi yaptığımız resim nasıl? İşte bu şekilde arkadaşlar. Gördüğümüz gibi yaptığımız resim JPEG olarak kaydettik. Yani PowerPoint üzerinde bir fotoğraf çalışması yaptık. 2 tane fotoğrafı. Hocam buna başka fotoğrafta ekleyebilir miyiz? İstediğiniz kadar ekleyebilirdiniz. Ben sadece örnek olarak sizlere bir yazı, bir resim ekledim. Resmin üzerine bir yazı ve bir resim ekledim. Bunları şeffaflaştırma olayını göstermeye çalıştım. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmamızı artık özellikle projelere eklediğiniz şeyleri vesairede ne yapabilirsiniz? Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bir de yine projelerinizde fotoğraf oluşturmada sıkıntılarımız var. Fotoğrafları bulanıklaştırma veya bunların yüzlerini engelleme gibi. Yine Microsoft Office'e girdiğimiz zaman arkadaşlar PowerPoint'i açalım. Şimdi burada yeni sayfa açtık ve ekleyeceğimiz fotoğrafta örneğin çocukların fotoğraflarını falan koyuyorsunuz. Bunların yüzlerini gizlemek falan istiyorsunuz. Onu nasıl yapacağımıza bakalım. Şu kısımları kaldırayım. Sıkıntı yapmasın. Dikkatinizi dağıtmasın. Tıklayarak delete'ye basarak siliyorum. Arkadaşlar yine burada da ekleye tıklıyorum. Resim yüklüyorum. Örneğin kendi resmimi yükleyin. Kendi resmimi yükledikten sonra daha rahat görmeniz açısından bunu biraz büyüteceğim. Hatta iyice büyütebildiğim kadar büyüteyim. Evet. Resmi yükledikten sonra arkadaşlar şimdi bu resim üzerinde ne yapabiliriz? Bu resim üzerinde arkadaşlar her türlü çalışmayı yapabiliriz. Efekt çalışmaları, bulanıklaştırma vesaire her şeyi ne istiyorsanız. İstersek çerçeveler örneğin şuradaki resim kısmına basarak üst kısımda gördüğünüz gibi yan tarafa doğru sağa doğru giderek çerçevelerin nasıl oluştuğuna bakabilirsiniz. Burada resim ve çerçeveler yapıyoruz örneğin. Bakın kenarlarını yuvarlaklaştırdık. Efendime söyleyeyim stillerini değiştiriyoruz burada. Tabi bunun bir sürü seçeneği var. Alt şeyde tıkladığınız zaman gördüğümüz gibi resmi yuvarlak elips içine aldık. Veya bilgisayar ekranında görüldüğü gibi gösterdik vesaire. Buradan nasıl istiyorsak resmimizi yönlendirme, başka bir program kullanmadan resmimize çerçevenin resim görüntüsüne, çerçevesine şekiller verme imkanımız var. Peki bulanıklaştırmayı nasıl yapacağız? Bulanıklaştırmayı da arkadaşlar artistik efektler kısmına, bakın artistik efektler kısmına tıklıyoruz. Açılan kısımda nasıl bir işlem yapmak istiyorsanız onu uygulayın. Resmimiz şu anda bu şekilde. Buna gelirsek bakın bulanıklaştırma bu derecede. Yan tarafına geldim. Biraz bu kara kalem çalışması türünde oldu. Yine aynı şekilde küçük parçalar halinde oluştu. Yine gördüğünüz gibi buradan nasıl istiyorsanız arkadaşlar. Hani birçok sanatsal programlarda bunlar var. Gördüğünüz gibi bulanıklaştırdım. Direkt bulanıklaştırma. Kareleş haline getirme. Gördüğünüz gibi. Gördünüz. Buradan dediğim gibi istediğiniz şekli seçiniz. Başka herhangi bir program gerektirmeden fotoğrafınızı istediğiniz hale getirecektir. Dolayısıyla gördünüz. Bütün seçenekleri gösteriyorum. Evet. Diyelim ki bu karelajı seçtim ve domino taşları gibi üzerini kapattım. Yine ne yapıyoruz? Dosyadan farklı kaydet diyoruz.
masa üstünü seçtik. Masa üstüne indireceğiz. İsim verebilirsiniz. Ben diyeyim örneğin. Ben uzatayım, başka ben varmış. Bunun şurada PowerPoint sunusu olarak değil de JPEG olarak, JPEG dosya biçimi olarak seçmeniz gerekiyor. JPEG o dosya biçimi olarak seçtim ve kaydet diyorum. Diğer slaytlara da uygulayayım mı diyor. Hayır, sadece geçerli slayt diyorum. Ondan sonra artık buradan çıkabilirim. İşim bitti. Kaydedeyim mi diyor. Hayır, kaydetme kardeşim. Biz kaydımızı aldık. Şimdi bakalım ben buradaydı. Evet. Bunu hazır fotoğraf programı olmadığı için, ilişkilendirmediğim için Windows fotoğraf görüntülecide görüntü gösterelim. Gördüğünüz gibi bu fotoğraftan kimse hiçbir şeyi ne yapamaz? Tanıyamaz. Dolayısıyla rahatlıkla tüm resminizi, çalışmalarınızı ne yapabilirsiniz? Bu alanda projelerinize yapıp uygulayabilirsiniz. Sevgili dostlar, yine telefon ile her türlü sorularınızı yönetebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.